Merhaba, yılın son videosuna ve 2025 okuma raporuma hoş geldiniz. 2025 yılında okuduklarımla geldim size. Bu videoda bu yılda okuduğum 38 kitaptan bahsedeceğim. İlk başta söyleyeyim, ben bu videoda kitaplar hakkında okurken aldığım notlardan da faydalanarak özet geçeceğim. Son 2 kitapta galiba harici diğer kitapların incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İlginizi çeken kitapları oradan izleyebilirsiniz. Çekmediğim o 2 kitabın incelemesini de işlerden fırsat bulduğum ilk fırsatta çekeceğim. Bu video aynı zamanda kanalın 100. uzun videosu. Yıl biterken çok güzel denk geldi. Umarım 1000'lere 2000'lere de birlikte görürüz. Videoya bir beğeni atıp kanala aboneyseniz kitaplara geçelim. 2025'e Doktor Bruce Perry'nin Köpek gibi büyütülmüş çocuk kitabıyla başlamıştım. Bu kitabı hayretler içinde okuduğumu hatırlıyorum. Doktor Bruce Perry'nin yazdığı bu kitap travma geçirmiş çocukların hikayelerini ve iyileşme süreçlerini anlatıyor. Yazar çocuklukta görülmeyen sevginin ve ilginin beyin gelişiminde telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açtığını vurguluyor. Kitapta anlatılan vakalar çocuğu sevmeden büyütmenin nelere yol açacağını gösteren uç örnekler. Kitapta travmanın beyinde nasıl hasar bıraktığı ve çocuğun gelecekteki yaşamını nasıl kısıtladığını detaylıca işliyor. Sağlıklı gelişimin anahtarı doğru deneyimleri doğru zamanlarda yaşamak ve sevgi dolu bir çevreye sahip olmak. Yazar travma geçirmiş çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sağlıklı bir toplum ve sosyal çevre olduğunu belirtiyor. Kitap sadece ebeveynler için değil, toplumun her kesimi için insan ilişkilerinde farkındalığı artıracak bir eser. Sevgisiz büyüyen çocukların beyni strese daha çok maruz kalır ve bu durum ömür boyu süren bir tetikte olma hali oluşturur. Yazar kitabın son bölümlerinde travma sonrası ne yapılması gerektiğine dair çözümler sunuyor. Bu eser kendimizle ilgili öz eleştiri yapmamızı ve hayatımızı güzelleştirmek için bir başlangıç noktası olabilir. Bu kitaba puanım 10 üzerinden 7. Biraz uzun, biraz da anlatılanlar ağır olduğu için 3 puan kırdım. İkinci kitabımız Solerone'den Intermezzo. Solerone'nin bu romanı babaların ölümünden sonra hayatları savrulan iki erkek kardeşin Peter ve Ivan'ın hikayesini anlatıyor. Kitabın adı müzikteki ara namelerden geliyor ve kitapta karakterlerin hayatlarındaki bir yas molasını simgeliyor. 32 yaşındaki başarılı avukat Peter, geçmiş aşkı Sylvia'nın gölgesinde yaşarken yüzeysel ilişkilerle kendini korumaya çalışıyor. 22 yaşındaki satranç oyuncusu Ivan ise sosyal uyumsuzluk yaşayan ve kendini bulmaya çalışan içe kapanık bir karakter. Roman, modern insanın yalnızlığını, yaz sürecini ve insan ilişkilerindeki karmaşayı gerçekçi bir dille işliyor. Yazar, karakterlerin zihninin içindeymişiz gibi hissettiren bir anlatım tarzı kullanıyor. Ancak konuşma çizgileri yok. Karakterler arasındaki çatışmalar ve bağlar aile dinamiklerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Peter ve Ivan kusurları ve hatalarıyla idealize edilmemiş son derece gerçekçi karakterler olarak sunuluyor. Kitap bazen temposunu kaybetse de yazarın karakterlerin psikolojilerini başarılı anlatımı beni etkilemişti. Intermezzo, yasın ve kaybın insanların hayatlarına, hayallerine ve korkularına yeniden bakmalarını sağlayan bir dönemeç olduğunu anlatıyor. Bu kitaba puanım 6 çünkü yeni nesil yazar olduğu için pek bana hitap etmedi. Üçüncü kitabımız Zeynep Merdan'dan İçini Açan İnsan. Zeynep Merdan'ın bu deneme kitabı insanın kendi iç dünyasını keşfetmesine ve özüne dönmesi üzerine kurulu. Yazar modern dünyanın dışsal baskılarından sıyrılarak içimize dönmenin ve kendimizle ilişki kurmanın önemini vurguluyor. Kitap kün, kar, kör, kor, kir, kan ve kül olmak üzere 7 ana bölüme ayrılmış. Her insanın bir çiçek açma zamanı vardır diyerek kişinin kendi ritmini ve vaktini bulması gerektiğini anlatıyor. Yazarın dili hem felsefi hem de edebi bir derinliğe sahip ancak okuyucuyla sohbet eder gibi de samimi. Kitap hazır reçeteler sunmak yerine okuyucunun kendi yolunu bulması için rehberlik ediyor ve sorgulamaya teşvik ediyor. Yanılgıların ve hataların insanı geliştiren önemli deneyimler olduğu, bunlardan ders çıkarmanın kıymetini belirtiyor. Yazar başka düşünürlerden ve yazarlardan yaptığı alıntılarla metni zenginleştiriyor ve böylece yeni okuma kapılar açıyor. Bu eser hayatın karmaşasında kaybolmuş hissedenler için bir durak noktası ve içsel bir yolculuk daveti. İçini açan insan farkındalığı arttırmaya ve hayatın anlamını kendi içinde bulmayı hedefleyenler için ideal bir kitap.
Bu kitaba puanım 8. Çünkü böyle deneme şeklinde samimi kitapları seviyorum. Sıradaki kitap Kendi İçine Düşmek. Özkan Gözel. Özkan Gözel'in bu kitabı insanın içsel dünyasını keşfetmesi ve hayatındaki anlam arayışı üzerine felsefi bir deneme. Yazar düşünmek kendi içine düşmek demektir diyerek düşünmeyi bir varoluş biçimi olarak tanımlıyor. Kitap modern çağın hızında kaybolmuş insanın kendine dönmesi ve düşünmesi gerektiğini vurguluyor. Tekno Hayat bölümünde teknolojinin bize kendimizle ilgilenmekten nasıl alıkoyduğunu ve oyalanmaya ittiğini anlatıyor. Yazar sanatın hakikate ulaşma yoluyken günümüzde nasıl yüzeysel bir eğlence aracına dönüştüğünü sorguluyor. İnsanın asıl evinin iç dünyası olduğu ve oradan dünya ile ilişki kurması gerektiğini belirtiyor. Kitapta tasavvufi öğretiler ile Batı felsefesi karşılaştırılarak hakikat arayışındaki benzerlikler ve farklılıklar işleniyor. İnsanın kendi içine düşmesi onda içsellik ve gönül dünyası diye bir şeyin filizlenmesine neden olur. Bana göre yazar felsefi derinliği sadelikle birleştirerek okuyucuyu varoluşsal bir dönüşüme davet ediyor. Bu eser düşünceyi sadece aklın bir yolu değil, varoluşsal bir mesele olarak görmemizi sağlıyor. Ben okurken çok keyif alarak okudum. Yazarın düşünceleri sizde de farklı kapılar açıyor. Bu kitabı puanım 8,5'dan 9. Sıradaki kitabımız Beyhan Budak'tan Hayat Acemiler için Yaşam Rehberi. Beyhan Budak'ın bu kitaba güçlü bir psikolojiye sahip olmanın yollarını anlatan bir kişisel gelişim rehberi. Yazar samimi bir dille hayatın acemisi olan bizlere ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Kitap modern dünyanın sürekli mutlu ol dayatmasına karşı çıkarak gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor. İnsanların başkalarının hayatlarıyla kıyas yapmasının mutsuzluğun temel nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor. Narsist ve manipülatif insanlardan korunmak için sınırlarımızı net bir şekilde belirlememiz gerektiğini anlatıyor. Deprem gibi travmatik olayların ardından rutinlerin ne kadar kıymetli olduğunu belirtiyor. Öfkenin aslında ikinci bir duygu olduğunu ve altında anlaşılmama, değersizlik hissi yattığını belirtiyor. Yazar asla pes etme mottosunu eleştirirken bazen vazgeçmenin ruh sağlığı için en doğru seçenek olabileceğini söylüyor. Kitap kişinin kendine olduğu gibi kabul etmesini ve içsel huzuru bulması için pratik tavsiyeler sunuyor. Beyhan Budak okuyucuyla sohbet eder gibi yazdığı bu eserle insanlara kendine iyi davran mesajını veriyor. Bu kitaba puanım 7. Biraz düşük vermemin nedeni psikoloji alanında çok kitap okudum ve bildiklerimi okuduğum için 3 puan kırdım. Sıradaki kitabımız Gazali'nin Hakikat Arayışı yani El Munkız Minnet Daral. İmam Gazali'nin bu otobiyografik eseri onun şüphe krizlerini ve hakikati bulma yolculuğunu anlatıyor. Dönemin en büyük alimi ve müderrisi olan Gazali ulaştığı ilimlerin kalbini tatmin etmediğini fark ediyor. Bu manevi buhran onun makamını, şöhretini ve servetini terk ederek Bağdat'tan ayrılmasına neden oluyor. Gazali hakikati ararken kelamcıları, filozofları, batinileri ve mutasavvıfları derinlemesine inceliyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda hakikatin sadece ilimle değil, hal ve yaşantı yoluyla, tasavvuf yoluyla bulunabileceğini anlıyor. Kitap taklit yoluyla inanmanın yetersizliğine ve insanın kendi gerçeğini sorgulaması gerektiğini vurguluyor. Gazali'nin inziva yılları nefsini terbiye etme ve ahlakını güzelleştirme süreci oluyor. Sapkınlıktan kurtuluş anlamına gelen eser, şüphelerden arınarak kesin bilgiye yani yakine ulaşmanın yolunu gösteriyor. Gazali bu süreçte elde ettiği nurun Allah'ın bir lütfu olduğunu ve aklın ötesinde bir kavrayış sağladığını belirtiyor. Bu kitap hakikat arayışında olanlar için hem entelektüel hem de manevi bir rehber niteliğinde. Bu kitaba puanım 8. Çünkü her insanın içine düştüğü derin bunalımın ben de içine düştüm demek ve kurtuluşu göstermek herkesin kolay kolay kalem alacağı bir konu değil. Sıradaki kitabımız Franz Kafka'dan Dönüşüm. Franz Kafka'nın bu eseri Gregor Samsa'nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlar. Gregor'un ilk endişesi böcek olması değil, işe geç kalmasıdır. Bu modern insanın iş merkezli yaşamına bir eleştiridir. Kitap bireyin kapitalist toplumda sadece ürettiği sürece değer gördüğünü ve işlevini yitince yok sayıldığını anlatıyor. Ailesi başlangıçta Gregor'a acısa da zamanla ondan iğrenmeye ve onu bir yük olarak görmeye başlıyor. Özellikle babası otorite ve şiddet simgesi olarak Gregor'a elma fırlatarak
onun ölümüne zemin hazırlıyor. Gregor'un fiziksel dönüşümü Kafka'nın kendi hayatındaki yalnızlık, dışlanmışlık ve babasıyla olan çatışmasının bir yansıması. Yazar aile içi ilişkilerin bile ekonomik çıkarlara dayandığını ve sevginin koşullu olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Gregor'un ölümü toplum tarafından değersizleştirilmenin ve yabancılaşmanın nihai sonucu. Kafka bu hikayeyle modern toplumda bireyin nasıl bir böceğe dönüştürüldüğünü ve ruhsal izolasyonunu anlatıyor. Eser işe yaramaz hale gelirseniz sizi kim gerçekten sevmeye devam eder sorusunu okuyucunun zihnine kazıyor. Bu kitabı puanım 7. Neden? Çünkü bazen bizim de bir böcek olduğumuzu hatırlatması hiç hoş değil. Sıradaki kitabımız Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi. Gabriel Garcia Marquez'in bu romanı işleneceği herkes tarafından bilinen ancak kimsenin engellemediği bir namus cinayetini anlatıyor. Hikaye Santiago Nasır'ın düğün günü gelinin bakire çıkmaması üzerine kardeşleri tarafından öldürülmesini konu alıyor. Kasabadaki herkes ikiz kardeşlerin Santiago'yu öldüreceğini bilir ama çeşitli bahanelerle müdahale etmezler. Yazar olayı bir gazeteci titizliğiyle farklı tanıkların gözünden ve kronolojik olmayan bir kurguyla aktarıyor. Roman toplumsal namus anlayışının insan hayatından daha değerli görüldüğü çarpık bir geleneği eleştiriyor. Santiago'nun suçlu olup olmadığı bile belirsizdir ancak toplum bu şüpheyi bir infaza dönüştürür. Ee, Gabriel Garcia Marquez bazen en büyük suç harekete geçmemektir diyerek toplumun kolektif suçluluğunu ve sessizliğini vurguluyor. Cinayet sahnesi ve otopsi detayları Marquez'in tarzıyla hem korkunç hem de biraz şiirsel bir dille anlatılıyor. Bu eser yazarın gençliğinde tanık olduğu gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış. Kırmızı Pazartesi, kaderin bazen toplumun sessizliğiyle yazıldığını gösteren sarsıcı bir trajedi öyküsü. Bu kitaba puanım 6. Konu farkındalık açısından çok derin mesajlar verse de tarzım olmayan bir kitaptı. Ve geldik bu yıl okuduğum favori kitaplardan bir tanesi. John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar. John Steinbeck'in bu kısa romanı Büyük Buhran dönemindeki geçen dostluk, hayaller ve hayatın acımasızlığı üzerine bir hikaye. Zeki ama ufak tefek George ile fiziksel olarak güçlü ama zihinsel engelli Lenin'in dokunaklı dostluğunu anlatıyor. İkili tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışıp bir gün kendi küçük çiftliklerine sahip olma hayali kuruyorlar. Lenin'in yumuşak şeyleri olan takıntısı ve kontrol edemediği gücü hikayenin trajik sonunu hazırlıyor. Yazar romandaki karakterler üzerinden toplumdaki yalnızlığı, dışlanmışlığı ve çaresizliği derinlemesine işliyor. Siyahi olduğu için dışlanan Crocs ve yaşlı Kendi gibi karakterler dönemin sosyal adaletsizliklerini yansıtıyor. Lenin'in yanlışlıkla patronun oğlunun karısını öldürmesi tüm hayalleri yıkan bir felaket zincirini başlatıyor. George arkadaşını linç edilmekten kurtarmak için onu kendi elleriyle öldürmek zorunda kalıyor. Bu son sevginin bazen en zor vedayı gerektirdiğini ve hayallerin gerçeklik karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. John Steinbeck kendi gözlemlerine dayanan bu eserle insan doğasının şefkatli ve acımasız yönlerini sergiliyor. Bu kitaba puanım 8. Bana ne okusam diye soran insanlara önerdiğim bir kitap ve ayrıca filmi de güzeldir. Sıradaki kitabımız George Orwell'dan 1984. George Orwell'ın bu distopik romanı totaliter bir rejimde bireyin gerçeğin ve özgürlüğün nasıl yok edildiğini anlatıyor. Hikaye Büyük Birader liderliğindeki partinin her harekete ve düşünceyi kontrol ettiği Okyanusya'da geçer. Ama karakter Winston Smith geçmişi değiştirerek gerçeği manipüle eden Gerçek Bakanlığı'na çalışır. Ancak sistemden nefret eder. Parti savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür sloganlarıyla mantığı tersine çevirerek halkı manipüle eder. Tele ekranlar aracılığıyla sürekli gözetim ve propaganda yapılarak insanların özel hayatı ve düşünceleri denetlenir. Yeni dil adı verilen bir dil geliştirilerek kelime dağarcığı daraltılır ve böylece suç işleme düşüncesi imkansız hale getirilir. Çift düşün tekniğiyle insanlar aynı anda iki zıt fikre inanmaya ve çelişkiyi fark etmemeye zorlanır. Winston ve Julia'nın yastık aşkı bu baskıcı sisteme karşı bir başkaldırı ve bireysellik arayışıdır. Ancak romanın sonunda bireyin direnci, işkence ve korkuyla
kırılarak sisteme tam teslimiyet sağlanır. Bana göre bu eser gücün yozlaşması ve özgürlüğün kırılganlığı üzerine insanlığa bırakılmış karanlık bir uyarı. Bu kitabı puanım 7,5'dan 8. Herkese göre değil, yaşı büyüklere hitap ediyor. Özellikle 25-30'undan sonra okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sıradaki kitabımız Satranç. Satranç, Stephen Zweig'in son eseri olan bu novella bir gemi yolculuğunda geçen satranç maçı üzerinden psikolojik bir gerilim sunuyor. Dünya satranç şampiyonu Santoshi'nin mekanik ve soğuk zekasına karşı gizemli Doktor B'nin tutkulu zihni çarpışıyor. Doktor B geçmişte Nazi rejimi tarafından bir hücrede tecrit edilmiş ve aklını korumak için satranç oynamaya sığınmış. Ancak bu zihinsel oyun zamanla bir takıntıya dönüşmüş ve onu deliliğin sınırına getirmiş. Steven Zweig satranç tahtasını iki farklı dünyanın ve zihnin çatışma alanı olarak kurguluyor. Doktor Whee'nin hikayesi totaliter rejimlerin insan ruhunun nasıl ezdiğini ve zihinsel işkencenin boyutlarını gösteriyor. Yazarın kendi sürgün hayatındaki yalnızlığı ve umutsuzluğu Doktor B'nin çaresizliğinde hissediliyor. Hikaye insan zihninin baskıya karşı direnişini ama aynı zamanda bu direnişin kırılganlığını anlatıyor. Maçın sonucu bir zaferden çok Doktor B'nin kendi travmalarıyla ve zihniyle yüzleşmesidir. Bu eser Stephen Zweig'in intiharından hemen önce yazdığı Avrupa'nın çöküşüne ve insanlığa dair bir veda niteliğindedir. Bu kitabı puanım 7 diyebilirim. 12. kitabımız Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanı Türkiye'nin modernleşme sürecine ve Doğu Batı arasındaki bocalama inciv ediyor. Hikaye Halil İdal'ın anıları üzerinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin toplumsal sancılarını anlatıyor. Halil İdal geleneksel saatçi Nuri Efendi ile modern girişimci Halit Arayacı arasındaki kalmış bir karakterdir. Halit Arayacı'nın kurduğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü hiçbir işe yaramayan ama sürekli büyüyen absürt bir bürokrasiyi temsil ediyor. Enstitü, batılaşma adına yapılan şekilci reformların ve içi boş kurumların bir karikatürü. Tanpınar zaman kavramını hem bir düzen hem de bir felsefi mesele olarak ele alıyor ve insanın zamanla uyumsuzluğunu işliyor. Roman karakterlerin yaşadığı kimlik krizine ve toplumun ne doğulu ne de batılı olabilme halini yansıtıyor. Halil İdal'ın yükselişi, içsel mutsuzluğu, modern başarının getirdiği boşluk duygusunu gösteriyor. Yazarın dili hem şiirsel hem de ironik. Yazar hüzünle mizah harmanlayarak akıcı bir okuma sağlıyor. Bu eser bana göre modernleşmenin taklitten öteye geçip kendi ruhunu bulması gerektiğini savunan zamansız bir eleştiri. Bu kitaba puanım 8. 13. kitabımız Atomik Alışkanlıklar. James Clear'ın bu kitabı küçük günlük değişimlerin zaman içinde şaşırtıcı sonuçlar doğurduğu fikir etrafında şekilleniyor. Yazara göre büyük başarılar genellikle yaşamımızdaki küçük adımların birikimiyle geliyor ve her gün %1'lik bir gelişme zamanla büyük bir fark oluşturuyor. Sonuçlara odaklanmak yerine bizi oraya götürecek süreçleri ve sistemleri kurmak esas olanı. Alışkanlık oluşturma işi bir sistemi inşa etmek ve her alışkanlık tetikleyici, arzu, tepki ve ödül döngüsüyle işliyor. Yazar kalıcı değişim için yeni kimlikler inşa etmenin önemini vurgular. Çünkü mevcut davranışlarımız inandığımız kimliğin yansımalarıdır. Kitapta anlatılan stratejiler davranışsal psikoloji ve nörobilimdeki bulgularla paralel ve beynin ödül sistemleriyle desteklenir. Yazarın yaklaşımı felsefi açıdan da ilginçtir. Ona göre kişisel dönüşüm bilinçli küçük seçimlerle kimliğimizi yeniden şekillendirmektir. Özgürlük iradeyi zorlamak yerine ortamı tasarlamak ve küçük otomasyonları yönetmekle elde ediliyor. Kitapta yeni bir alışkanlığa başlarken onu 2 dakikayla sınırlamak gibi birçok pratik öneri bulunuyor. Sonuç olarak kitap anlamlı değişimin küçük adımların birleşimi olduğunu ve bireyin kendi yaşamını biçimlendirme özgürlüğüne sahip olduğunu anlatıyor. Bu kitabı puanım 7. 14. kitabımız Albert Camus'dan Yabancı. Bunu da bir arkadaşa vermişimdir. Kütüphanede bulamadım ama bahsedeyim. Albert Camus'un bu romanı hayata ve toplumsal normlara kayıtsız kalan Mersault'un hikayesini anlatıyor. Kitap
Annem ölmüş bugün ya da belki de dün bilmiyorum cümlesiyle başlayarak karakterin duygusal yabancılaşmasını gösteriyor. Bana göre en iyi açılış cümlesine sahip romanlardan biri. Mozart annesinin cenazesinde ağlamaz ve yas tutmaz. Bu durum toplum tarafından ahlaksızlık olarak yargılanır. Bir gün sahilde güneşin etkisiyle ve mantıklı bir sebep olmaksızın birini öldürür. Mahkeme sürecinde Mozart işlediği cinayetten çok annesinin cenazesinde ağlamadığı için yargılanır ve suçlanır. Savcı onun toplumun beklediği duygusal tepkileri vermemesini bir ruhsuzluk ve canavarlık olarak niteler. Albert Camus bu eserle hayatın anlamsızlığını ve evrenin kayıtsızlığını yani absürtizm kavramını işler. Mozart idam cezasını çarptırıldığında bile yalan söylemeyi reddeder ve kendi gerçeğine sadık kalır. Romanın sonunda ölümü kabullenmesi, onun anlamsız evrenle barışmasını ve bir tür özgürlüğe ulaşmasını simgeler. Yabancı toplumun kendi kurallarına uymayan bireyleri nasıl dışladığını ve cezalandırdığını gösteren felsefi bir başyapıttır. Bu kitabı ben çok sevdim. Kendimden de bir şeyler bulduğum için 8 puan veriyorum. Ayrıca Zeki Demirkubuz'un Yazgı filmi de bu romanla paralellik gösterir. Onu da izlemenizi öneririm. O filmin de kanalda incelemesi var. 15. kitabımız Anthony Burgess'ten Otomatik Portakal. Anthony Burgess'in bu distopik romanı şiddet düşkünü genç Alex'in hikayesi üzerinden özgür irade ve ahlakı sorgular. Alex ve çetesi hiçbir neden olmadan insanlara zarar veren şiddetten haz alan suçlulardır. Hapse giren Alex, Ludovico tekniği adlı bir deneyle şiddetten tiksinmesi için şartlandırılır. Tedavi sonucunda Alex şiddet düşüncesinde bile fiziksel acı çeker hale gelir ve iyi olmaya zorlanır. Yazar seçme şansı elinden alınan ve zorla iyileştirilen birinin artık insan olmaktan çıktığını savunur. Hapishane babası iyilik seçilebilen bir şeydir. İnsan seçemiyorsa insan değildir diyerek kitabın ana fikrini özetler. Alex hapisten çıktığında savunmasız kalır ve eski kurbanlar tarafından şiddete maruz kalır. Kitap devletin toplumu kontrol etmek için bireyi mekanileştirmesini ve insan doğasına müdahalesini eleştiriyor. Anthony Burgess kötülük yapma özgürlüğünün bile insan olmanın sorunlu bir parçası olduğunu vurguluyor. Rahatsız edici dili ve konusuyla eser bana göre iyiliğin ancak özgür irade ile anlamlı olabileceğini gösteren felsefi bir yapıt. Bu kitabı gençlere tavsiye etmiyorum. Her ne kadar felsefesi olsa da kötü örneği resmettiği için 6 puan veriyorum. Sıradaki kitabım bir ay boyunca okuduğum Martin Eden. Jack London'ın yarı otobiyografik romanı alt sınıftan gelen denizci Martin Eden'ın yazar olma mücadelesini anlatıyor. Martin üst sınıftan Ruth'a aşık oluyor ve ona layık olabilmek için kendini eğitmeye, okumaya ve yazmaya adıyor. Ruth ve çevresi Martin'in yazarlık hayallerini küçümsüyor ve onu sıradan bir işe girmeye zorluyor. Martin korkunç bir yoksullukla mücadele ederken bile inancını kaybetmiyor ve sonunda başarıya ulaşıyor. Ancak ünlü olduğunda daha önce onu aşağılayan insanların sadece statüsü için ona ilgi gösterdiğini fark ediyor. Bu sahtelik ve ikiyüzlülük Martin'i derin bir hayal kırıklığına ve yalnızlığa sürüklüyor. Ruth bile o ünlü olduktan sonra ona geri dönmek istiyor. Ancak Martin o eski Martin değildir. Kitap bireyciliğin ve başarı hırsının insanı nasıl tükettiğini ve toplumsal sınıflar arasındaki uçurumu eleştiriyor. Martin'in trajik sonu hayallerin gerçekleşmesinin her zaman mutluluk getirmediğini ve anlam arayışının boşluğunu gösteriyor. Eser bana göre hayallerin peşinden koşarken insanın kendinden ve değerlerinden neleri feda ettiğini sorgulatan bir başyapıt. Bu kitaba puanım 7. Kitabı sevdim ama sonu beklediğimden çok farklı bitti. 17. kitabımız Sarı Yüz. Bu roman yayıncılık dünyasındaki ırkçılığı, kültürel sömürüyü ve sosyal medya linç kültürünü eleştiriyor. Başarısız yazar June Harwood ünlü arkadaşı Athena öldüğünde onun dosyasını çalıyor ve kendi adıyla yayınlıyor. Kitap yayıncıların azınlık yazarları nasıl bir pazarlama malzemesi ve bir meta olarak kullandığını sorguluyor. June'un çalıntı başarısı sosyal medyadaki bir hesap tarafından tehdit edilince gerilim dolu bir süreç başlıyor. Yazar sosyal medyanın hem adalet aracı hem de acımasız bir linç platformu olabileceğini gösteriyor. Roman bu hikayeyi kimin yazdığı mı önemlidir yoksa hikayenin kendisi mi
sorusunu felsefi bir düzlemle tartışıyor. Jun karakteri sadece kötü biri değil, kıskançlıkları ve güvensizlikleriyle empati kurabilen gerçekçi bir anti kahramandır. Kitabın temposu yüksek ve okuyucuyu yayıncılık sektörünün perde arkasındaki ikiyüzlülükle yüzleştiriyor. Sarı Yüz, kimlik hırsızlığı ve başarı hırsının ahlaki çöküşünü anlatan güncel bir eser. Bu kitabı puanım 4. Okuduklarım arasında okumasam da olurmuş dediğim bir kitap. Çok kişi okudu, ülkede okumayan kalmadı ama bana hitap etmedi. Sıradaki eser Yaşamak. Liu Hao'nun bu romanı Çin'in kültür devrimi dönemindeki Füge adlı bir adamın acılarla dolu hayatını anlatıyor. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Füge kumar yüzünden her şeyini kaybediyor ve yoksul bir köylüye dönüşüyor. Hayatın getirdiği savaşlar, kıtlıklar ve hastalıklar yüzünden Füge ailesindeki herkesi tek tek kaybediyor. Kitap bir insanın ne kadar acıya dayanabileceğini ve buna rağmen hayata nasıl tutunabileceğini sorguluyor. Tarihsel olaylar arka planda akarken asıl odak noktası sıradan bireyin yaşadığı dram ve hayatta kalma mücadelesidir. Füge tüm kayıplara rağmen yaşlılığında bir öküzle tarlasını sürerek yaşamaya devam ediyor. Yazarın sade dili hikayenin trajedisini daha çarpıcı ve gerçekçi kılıyor. Yaşamak sadece nefes almak değil, her şeye rağmen var olmanın ve basit anların kıymetini bilmenin öyküsü. Roman, Çin toplumunun geçirdiği büyük dönüşümleri ve bu süreçte bireylerin ödediği bedelleri gözler önüne seriyor. Bu eser okuyucuya sahip olduklarına şükretmeyi ve hayatın zorlukları karşısında dirençli olmayı öğretiyor. Bu kitaba puanım 7. İlk başta Fugue'ye çok kızdım ama sonra da acıdım. İsminin hakkını veren bir kitap. Ve geldik babaya mektuba. Franz Kafka'nın babasına yazdığı ancak hiç göndermediği bu mektup bir oğlun babasıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Kafka, babası Hermann'ın otoriter ve baskıcı tavırlarının kendi kişiliğini nasıl ezdiğini itiraf ediyor. Mektupta çocukken su istediği için balkona kilitlenmesi gibi travmatik anıların ruhunda açtığı yaraları anlatıyor. Yazar, babasının eleştirileri yüzünden kendine olan güvenini kaybettiğini ve sürekli suçluluk hissettiğini belirtiyor. Kafka yazmayı babasından uzun bir veda ve bir kurtuluş alanı olarak görüyor. Eser sadece bir baba oğul çatışması değil, otorite karşısında bireyin çaresizliği ve yabancılaşmasıdır. Kafka babasını suçlarken bir yandan da sen de böyle yetiştirdin diyerek ona empati göstermeye çalışıyor. Kitap evlenememe ve hayata tutunamama gibi başarısızlıkların kökenini babasının gölgesinde arıyor. Bu metin bana göre nesilden nesile aktarılan travmaların ve kırılmış çocukluğun evrensel bir hikayesi. Babaya Mektup bana göre okunmaktan ziyade hissedilen bir eser. Bu kitaba puanım 9. Çünkü çevremiz böyle babalarla çevrili ve kim bu kadar ne hissettiğini anlatabilir ki? Ben bu kitabı çok sevdim. 20. kitabımız Körlük. Jose Saramago'nun Nobel ödüllü bu romanı bir şehirde aniden ortaya çıkan beyaz körlük salgınını anlatıyor. Körlük sadece fiziksel bir engel değil, ahlaki çöküşün, duyarsızlığın ve vicdan kaybının bir metaforu. Salgınla birlikte toplumun düzeni çöküyor ve insanlar hayatta kalmak için ilkel dürtülerine vahşete teslim oluyorlar. Karantinaya alınan körlerin yaşadığı akıl hastanesindeki sahneler insan doğasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Doktorun karısı kör olmayan tek kişi olarak hem olaylara tanıklık ediyor hem de insanlığın vicdanını temsil ediyor. Yazar karakterlere isim vermeyerek onları evrenselleştiriyor ve herkesin bu durumun bir parçası olabileceğini hissettiriyor. Kitabın noktalama işaretlerini kullanmayan, akıp giden yoğun üslubu yaşanan kaosu okuyucuya hissettiriyor. Saramago bence biz kör olmadık, biz zaten kördük diyerek gören ama görmezden gelen toplumu eleştiriyor. Roman medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu ve kuralların kalktığında insanın neye dönüşebileceğini sorguluyor. Körlük okuyucuyu rahatsız eden ama aynı zamanda onu ahlaki bir uyanışa ve sorumluluğa davet eden sarsıcı bir eser. Bu kitabı puanım 7. Konusu, anlatışı, felsefesi gerçekten güzeldi. Sıradaki kitap Küçük Prens. Anthony de Saint-Exupéry'nin yazdığı bu kitap bir çocuk masalı gibi görünse de derin bir hayat felsefesi sunuyor. Çöle düşen bir pilotun başka bir gezegenden gelen Küçük Prens ile karşılaşmasını ve dostluğunu anlatıyor.
Küçük Prens'in gezdiği gezegenlerdeki kral, iş adamı gibi karakterler yetişkin dünyasının hırslarını ve anlamsızlığını eleştiriyor. Eserin en temel mesajı, asıl görülmesi gerekeni gözler göremez. İnsan ancak yüreğiyle baktığında gerçeği görür cümlesidir. Tilkinin evcilleştirme kavramı, sevginin emek ve zamanla oluştuğunu, bağ kurmanın sorumluluk getirdiğini öğretir. Küçük Prens'in Gül'üne duyduğu sevgi, ona geri dönme arzusu, sadakat ve bağlılığın önemini vurguluyor. Kitap, modern dünyanın maddeciliğine karşı masumiyeti, sadeliği ve içsel zenginliği savunuyor. Küçük Prens'in sonundaki kayboluşu, ölümü bir son değil, yıldızlara dönüşüm olarak resmediyor. Bu eser, bana göre büyürken kaybettiğimiz çocuksu bakış açısını hatırlatan ve her yaşta farklı tatlar veren zamansız bir başyapıt. Bu kitaba puanım 6. Belki daha gençken okusaydım daha yüksek puan verebilirdim. Sıradaki kitap yine George Orwell'dan Hayvan Çiftliği. George Orwell'ın bu eseri bir masal gibi görünse de güç, siyaset ve toplumsal adaletsizlik üzerine bir eleştiri. Kitap bir çiftlikte hayvanların zalim sahibi Bay Jones'a karşı isyan ederek yönetimi ele geçirmesini anlatıyor. Bu hikaye aslında 1917 Rus devriminin ve Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nin bir alegorisi. George Orwell, sosyalizmin eşitlik vaadine inanmasına rağmen bu ideallerin güç hırsıyla nasıl yozlaştığını gözler önüne seriyor. Kitabındaki domuzlar devrimin liderliğini üstleniyor. Ancak zamanla eski zalim sahiplerinden farksız hale geliyorlar. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir sloganı mutlak gücün nihai zaferini simgeliyor. Napolyon karakteri Stalin'i, Stonewall Trotsky'yi, Schuyler ise propaganda makinesini temsil ediyor. Kitap, hafızanın ve gerçeğin manipüle edilmesinin totaliter rejimler için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. George Orwell, cahil ve sorgulamayan bir toplumun nasıl kolayca manipüle edileceğini koyunlar üzerinden anlatıyor. Eser, her türlü devrimin ve güç sisteminin nasıl yozlaşabileceğine dair evrensel bir uyarı niteliğinde. Bu kitaba puanım 8. Ben herkesin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu kitabı bence yaşı büyükler daha iyi anlar. 23. kitabımız Steven Zweig'den Amok Koşusu. Steven Zweig'in bu novellasında, kısa romanında bir doktorun pişmanlık ve tutkuyla sürüklendiği sarsıcı bir hikayeyi anlatıyor. Amok kavramı, ani bir delilik haliyle kişinin kontrolsüzce koşup kendini yok etmesi anlamına geliyor ve hikaye bu metafor üzerine kuruluyor. Doktor, yardım isteyen gizemli ve gururlu bir kadına duyduğu saplantılı tutku yüzünden kadının hayatını mahvediyor. Eser, insan ruhunun karanlık köşelerini, bastırılmış arzuların nasıl kontrolden çıkabileceğini ve vicdan azabını işliyor. Hikaye, çerçeve anlatı tekniğiyle bir geminin karanlık gürültüsünde doktorun itirafı şeklinde sunuluyor. Steven Zweig bu eserde Avrupa'nın sömürgeci zihniyetini ve uygar insanın tropik iklimde yaşadığı psikolojik çöküşü eleştiriyor. Yazarın kendi sürgün hayatındaki yalnızlık ve izolasyon hissi doktorun adadaki yaşamında yankılanıyor. Kitap, tutku veya gurur gibi duygular aklımızı ele geçirdiğinde toplum kurallarının nasıl yetersiz kaldığını sorguluyor. Doktorun trajik sonu, pişmanlıklarımızdan ve tutkularımızdan kaçışın mümkün olmadığını gösteriyor. Bu kısa ama yoğun eser, içimizdeki tehlikeli dürtüleri fark etmemiz gerektiğini vurgulayan bir insan ruhu analizi. Bu kitaba puanım 6. Kısa ve konusu güzel bir eserdi ama pek sevdiğim tarzda değildi. 24. kitabımız Kur'an ayetleri ışığında Müslümanın hayatına tövbe. Profesör Doktor Abdülhalik Hasan Eşref'in bu eseri tövbe kavramını Kur'an merkezli bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitap, tövbeyi sadece günahtan vazgeçmek değil, Allah'a yönelmek ve ahlaken arınmak olarak tanımlıyor. İslam'da insanın hatası olmadığı ancak tövbe kapısının her zaman açık olduğunu vurguluyor. Yazar, tövbenin samimiyetle yani ihlasla yapılması gerektiğini, gösterişten uzak bir içsel dönüşüm olması gerektiğini belirtiyor. Kitapta peygamberlerin tövbelerine de yer verilerek tövbenin sadece günahkarlar için değil, her kul için bir ibadet olduğunu anlatıyor. Eser, tövbenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir arınma ve adaleti tesis etme aracı olduğunu da işliyor. Kur'an'daki ayetlerin bağlamları ve tefsirleri herkesin anlayabileceği sade bir dille açıklanıyor. Kitap, insanın geçmişin ardından kurtulup Allah'ın rahmetiyle yeni bir sayfa açabileceğini müjdeliyor. Tövbe bir zayıflık değil, aksine iman olgunluğunun ve iradenin aktif bir eylemi olarak sunuluyor. Bu çalışma
modern insanın manevi boşluğunu dolduracak bir içe dönüş ve ruh temizliği niteliğinde. Bu kitaba puanım 8. Çünkü tövbe herkesin hayatında olması gereken bir kavram. Onu da bu kitap kırmadan dökmeden anlatıyor. Sıradaki kitap Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Aldous Huxley'in bu distopyası insanların fabrikalarda üretildiği, acının ve mutsuzluğun yok edildiği bir geleceği anlatıyor. Toplum Soma adlı bir uyuşturucuyla sürekli mutlu tutuluyor ve gerçek duygular bastırılıyor. İnsanlar doğumdan itibaren alfadan epsilona kadar 5 farklı sınıfa ayrılarak genetik olarak koşullandırılıyor. Herkes içinde sloganıyla bireysellik, aile ve mahremiyet kavramları tamamen ortadan kaldırılıyor. Vahşi olarak adlandırılan John'un bu uygar dünyayla karşılaşması sistemin vahşetini ve anlamsızlığını ortaya çıkarıyor. Aldous Huxley, teknolojinin ve tüketim kültürünün insanlığı nasıl köleleştirebileceğini ve düşünmekten alıkoyabileceğini gösteriyor. John, ben mutsuz olma hakkını istiyorum diyerek sahte mutluluğa karşı özgür iradeyi ve acıyı savunuyor. Kitap istikrar ve mutluluk uğruna sanatın, dinin ve bilimin nasıl feda edildiğini sorguluyor. Yazarın Hollywood ve Ford fabrikalarındaki gözlemleri bu seri üretim insan modelinin temelini oluşturuyor. Roman mükemmel görünen bir sistemin aslında insan ruhunu nasıl yok ettiğine dair sarsıcı bir uyarı. Bu kitabı puanım 7. 26. kitap Halil Cibran'ın Ermiş'i. Halil Cibran'ın bu eseri El Mustafa adlı bir bilgenin halkın sorularına verdiği şiirsel ve derin yanıtlardan oluşuyor. Kitapta aşk, evlilik, çalışma, sevinç, özgürlük gibi hayatın temel konuları üzerine 26 kısa bölüm bulunuyor. Yazar Hristiyanlık ve Doğu felsefelerinden beslenerek insan ruhuna ve doğaya dair evrensel bir bakış sunuyor. Çalışmanın sevgiye görünür kılmak olduğunu belirterek işe bir anlam ve oluşum arayışı olarak yaklaşıyor. Kitap bireyin kendi içsel gerçeğini bulmasını teşvik ediyor ve katı ahlak dersleri yerine rehberlik sunuyor. Yazarın kendi hayatındaki sürgünlük, vatan hasreti ve doğa sevgisi eserin satır aralarında hissediliyor. Acı ve sevinç, özgürlük ve sorumluluk gibi zıt kavramlar bir uyum ve denge içinde ele alınıyor. El Mustafa'nın gemisiyle ayrılışı hem bir veda hem de insanın kendi yolculuğuna çıkması için bir çağrı. Bu eser her okuyuşta farklı anlamlar sunan ve modern hayatın kaosunda bir mola verdiren bir bilgelik günlüğü. Bu kitabı puanım 8. Tekrar okunacak kitaplar arasında. 27. kitabımız Aylin Bilbao'nun Bu Hikaye Senden Uzun Osman'ı. Bu kitabı da büyük ihtimal bir arkadaşa verdim ama geri alamadım. Bu eserden bahsetmem gerekirse Aylin Bilbao'nun bu eseri ayrılık acısıyla boğuşurken yaşanan duygusal gelişmelere ve kendini tahmin etme yolculuğuna odaklanıyor. Kitap bir kadının eski sevgilisi Osman'a yazdığı mektuplardan oluşuyor. Ancak Osman'a söz hakkı verilmiyor. Yazarın dili oldukça mizahi ve samimi. Trajik konuları bile okuyucuyu gülümseterek anlatıyor. Kitapta yazarın kendi hayatındaki izler, özellikle kendini tahmin et kavramı belirgin şekilde hissediliyor. Osman'a yazılan mektuplar aslında yazarın kendi iç hesaplaşmaları gibi ve ayrılık acısını her yönünde ele alıyor. Kısa bölümlerle ilerleyen yapısı ve yazarın çizimlerine görsel bir zenginlik katıyor. Kitapta Osman bir metafor. Konu aslında Osmanlı değil, insanın içsel iyileşme süreciyle ilgili. Yazarın dili akıcı, mektupların içinde birçok aforizma bulunuyor ve okurken altını çizmek isteyeceğiniz cümleler var. Yaz sürecinin sonunda kitap Osman'a veda ile bitiyor ve bu veda bir iyileşme sürecinin tamamlanmasını simgeliyor. Kitap uzun zamandır okumaya ara vermiş kişilerin tekrar başlaması için uygun, akıcı ve eğlenceli bir kitap. O yüzden bu kitabı puanım 8. 28. kitabımıza geldik. Fahrenheit 451. Bradbury'nin bu distopik romanı kitapların yasaklandığı ve itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitap yaktığı bir gelecekte geçiyor. Eser televizyonun ve yüzeysel eğlencenin insanları düşünmekten alıkoyduğu bir toplum eleştirisi. Ana karakter Montek işini sorgulamayan bir itfaiyeciyken komşusu Clarice ile tanışınca hayatı değişmeye başlıyor. Clarice'in doğaya ve insan ilişkilerine dair sorduğu basit sorular Montek'in işindeki merakı ve sorgulamayı tetikliyor. Bir kadının kitapları uğruna kendini yakması Montek'i derinden sarsıyor ve kitapların içinde ne olduğunu merak etmesine neden oluyor. Montek'in eşi Mildred duvar ekranlarına bağımlı, haplarla yaşayan ve gerçeklikten kopmuş modern insanı temsil ediyor. İtfaiye şefi Betty kitapların insanları mutsuz ettiğini ve sistemin halkın talebiyle oluştuğunu savunuyor. Montek direnişli kitap insanlarına katılıyor. Bu insanlar kitapları ezberleyerek
bilgiyi geleceğe taşımayı amaçlıyor. Kitap Ankara kuşu metaforuyla insanlığın kendi yıkımından ders alarak yeniden doğabileceği umudunu taşıyor. Yazar bilginin ve eleştirel düşüncenin yok edilmesinin toplumu nasıl köleleştirdiğini anlatıyor. Bu kitabın konusundan dolayı bana kalırsa bir 8 puanı var. 29. kitabımız Mezarlık. Melih Bahattin Küçük'ün bu öykü kitabı içimizde taşıdığımız acıları ve gömülü anıları bir mezarlık metaforuyla anlatıyor. Kitabın ana karakteri Serdar. Mezarlıklar daire başkanı olarak ölümü meslek edinmiş bir adam. Ancak Serdar'ın asıl meselesi yıllar önce üç arkadaşının ölümünden duyduğu suçluluk ve içinde taşıdığı mezarlar. Yazar insanın geçmişinden kaçamayacağını ve gömülen anıların bir gün mutlaka yüzleşmeyi talep edeceğini vurguluyor. İnsan kendi gölgesinden kaçamaz fikri Serdar'ın içsel yolculuğunun temelini oluşturuyor. Kitap içimizdeki mezarlarla yüzleşmenin acı verici olsa da insanı özgürleştireceğini savunuyor. Yazarın akıcı ve samimi dili Ankara sokaklarında bildiğim yerlerde geçen bu hikayeyi daha da gerçekçi kılıyor. Mezarlık sadece ölüleri değil, yaşayanların içindeki pişmanlıkları ve yarım kalmışlıkları da simgeliyor. Bu eser kendini anlamak için geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye cesaret edenler için bir yolculuk niteliğinde. Bu kitabın yazarının genç olmasından dolayı puanımı biraz yükseltiyorum ve 8,5'tan 9 veriyorum. 30. kitabımız Muhittin Şekür'ün Su Üstüne Yazı Yazmak. Muhittin Şekür'ün bu eseri bir psikoloğun kendi içsel boşluğunu doldurmak için çıktığı manevi arayışın hikayesi. Yazar maddi anlamda başarılı bir hayata sahip olsa da ruhundaki çalkantılara çare bulamamış ve hakikatin peşine düşmüş. Kitap sen kendini bil, Rabbini bilirsin düsturuyla insanın kendi özüne dönüş yolculuğunu anlatıyor. Bir mescitte duyduğu aramak istiyorsan bulmak için aramalısın sözü yazarın hayatının dönüm noktası oluyor. Eser tasavvufi bir yolculuğu, teslimiyeti, sabrı ve bir rehberle tanışmanın önemini işliyor. Su üstüne yazı yazmak metaforu hayatın geçiciliğini ve kalıcı olanın sadece manevi değerler olduğunu simgeliyor. Kitapta aşıkların bir ülkesi veya devleti olmadığı, asıl vatanın aşk ülkesi olduğu vurgulanıyor. Yazarın yaşadığı manevi sarsıntılar ve şeyhiyle olan ilişkisi egonun terbiye edilmesi sürecini gözler önüne seriyor. Bu eser sadece bir hatırat değil, okuyucuyu kendi hayatını ve arayışını sorgulamaya iten bir anlam defteri diyebiliriz. Kitabın ana mesajı arayışta olmanın aslında hedefe varmak olduğu ve kalbin pusulasının hakikati gösterdiğidir. Bu kitabı puanım 8. 31. kitabımız Bahçıvan ve Ölüm. Bu kitabı da arkadaşa verdim galiba. Kütüphanede bulamadım. Bu kitaptan da bahsetmek gerekirse bu kitap ölüm hakkında değil, sona eren bir hayat için duyulan hüzün ve bir dönüşüm hakkında. Yazar Rasputinov babasının vefatını babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe diyerek şiirsel bir dille anlatıyor. Ölüm kitapta bir son olarak değil, yaşamın kaçınılmaz döngüsünün bir parçası, bir süreklilik olarak işleniyor. Yazar babasının hastalık sürecini anlatırken araya komik hikayeler sıkıştırarak acı ve güzelliği dengeliyor. Kitapta bizi çocuk olarak hatırlayan son kişi gittiğinde bizim o parçamızın da yok olduğu vurgulanıyor. Babaların sevgiyi göstermeyi bilmemesi ve sessizce sevmeleri gibi bizim coğrafyamıza uyan konular da işleniyor. Babanın kaybı ne kadar büyürsek büyüyelim kendimizi yuvasız kalmış hissetmemize neden oluyor. Kitap bana göre sadece bir ölüm hikayesi değil, aile anılarıyla birleşen bir yaşam hikayesi. Yas tutmak bir tür sevgi dili olarak görülür ve birinin yasını tutarken onu ne kadar sevdiğimizi anlarız. Derin ve düşündürücü olan bu eser ölümü hayatın karşısında değil bir parçası olarak görmemizi sağlıyor. Bu kitaba puanım 9. Ayrıca sırf popüler diye okumayanlara da okuyun demek istiyorum. 32. kitabımız Sıradan Bir Gün Tuhaf Bir Adam. Remzi Erdinç. 162 sayfalık bu roman 65 yaşındaki Tahir dayının gizemli bir teklif almasıyla başlayan bir macerasını anlatıyor. Hayatın sıradanlığından ve yaşlılığın yükünden bunalan Tahir dayı gençliğine dönme fırsatını kabul ediyor. Ancak bu yolculuk basit bir gençleşme değil, insanlık tarihinin sırlarına ve orta çağın dehlizlerine uzanan bir serüven. Kitap
Geçmişe gitme şansınız olsa ne yapardınız sorusu üzerinden derin bir felsefi sorgulama sunuyor. Aslına bakarsanız roman geçmişteki pişmanlıklar veya gelecek kaygısı yerine anın kıymetini bilmenin önemini vurguluyor. Tahir Dayı'nın hikayesi olmayanlara takılıp eldekileri kaybetmememiz gerektiğini gösteren bir ders. Yazar zaman algımızı ve onunla ilişkimizi sorgulatırken akıcı anlatımıyla merak duygusunu canlı tutuyor. Karakterin karşılaştığı ahlaki ikilemler kişisel mutluluk ile sevdikleriyle kalmak arasındaki çatışmayı işliyor. Kitap geçmişi değiştiremeyeceğimize ve biz yapan şeyin yaşadığımız tüm deneyimler olduğunu hatırlatıyor. Sonuç olarak eser zamanla savaşmak yerine barışık olmayı ve bugünü yaşamayı öğütleyen gizemli bir roman. Bu romana konusu ve düşündürdükleri itibariyle puanım 7. 33. kitabımız Kürk Mantolu Madonna. Ben bu kitabı ikinci kez okudum. Sabahattin Ali'nin bu ölümsüz eseri pasif ve içine kapanık Raif Efendi'nin hüzünlü bir aşk hikayesini anlatıyor. Bilmeyen yoktur ama ben yine de anlatayım. Gençliğinde babası tarafından sabun üretimi öğrenmesi için Berlin'e gönderen Raif orada sanata ve bir tabloya aşık oluyor. Tablodaki kadın Maria Puder ile tanışıyor ve aralarında derin ama karmaşık bir ilişki başlıyor. Maria ona aşık olmadığını söylese de Raif'in sadakati ve şefkati zamanla bu durumu değiştiriyor. Babasının ölümü üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Raif, Maria'dan haber alamayınca terk edildiğini sanıyor. Yıllar sonra Maria'nın aslında doğum yaparken öldüğünü ve bir kızı olduğunu öğrenmesiyle yıkılıyor. Raif Efendi hayatı boyunca pasif kalmış, mücadele etmemiş ve bu yüzden hem aşkını hem de kızını kaybetmiş. Roman sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Doğu-Batı çatışması ve modernleşme sancılarını da işliyor. Raif'in dışarıdan silik görünen yaşamın altında aslında zengin bir iç dünya ve büyük bir trajedi yatıyor. Kitap hayattan ve mücadeleden kaçmanın bedelini gösteren okuyucuyu kendi korkularıyla yüzleştiren bir eser. Bu kitabı ikinci kez okudum ve ilk okuduğumda 9 puan verebilirdim ama ikinci okumamda Raif'i hiç sevmedim. O yüzden 7 puan veriyorum. 34. kitabımız Şeker Portakalı. 34. kitabımız Şeker Portakalı. Bu kitabı da bir arkadaşa ödünç vermiştim. Kütüphanede bulamadım. Geri gelmemiş. Ama bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Jose Maria de Vasconcelos'un bu eseri yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyüyen 5 yaşındaki Zeze'nin hikayesi. Yazar bu romanı kendi çocukluk acılarından yola çıkarak 12 günde yazmış ancak 20 yıl yüreğinde taşımış. Zeze ailesinden gördüğü şiddet ve ilgisizlikten kaçmak için hayal dünyasına sığınıyor ve bir portakal fidanını dost ediniyor. Şeytanın oğlu olarak etkilenen Zeze aslında yaramazlıklarıyla fark edilmek ve sevilmek isteyen bir çocuk. Hayatına giren portakal ona babasının veremediği şefkati göstererek gerçek sevginin ne olduğunu öğretiyor. Zeze Portakal ile kurduğu bağ sayesinde ilk kez değerli olduğunu hissediyor ve yaralarını sarmaya başlıyor. Ancak Portakal'ın ani ölümü Zeze'nin dünyasını yıkıyor ve ona acının en gerçek halini öğretiyor. Bu kayıpla birlikte Zeze'nin hayal dünyası da ölüyor. Portakal fidanı Mingunya ile konuşması kesiliyor. Roman bir çocuğun masumiyetini yitirişini ve yetişkinlerin dünyasındaki acımasızlığı göz önüne seriyor. Şeker Portakalı sadece bir çocuk kitabı değil, her yaşlının okura empatiyi ve sevginin iyileştirici gücünü hatırlatan bir eser. Bu kitabı bu yaşımda 33 yaşında okuduğum için kendimi geç kalmış hissetsem de bu kitaba puanım 8. 35. kitabımız Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceleri. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un yazdığı bu eser bir kitap olarak değil, kendine tuttuğu notlar olarak kaleme alınmış. Stoacılık felsefesine dayanan metinler hayatta kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırmanın önemini vurguluyor. Marcus savaşların ve salgınların ortasında iç huzurunu korumak için zihnine ve tepkilerine odaklanmayı öğütlüyor kendine. Kitapta her şeyin geçici olduğu, şöhretin ve servetin beyhude olduğu sıkça hatırlatılıyor. Yazar dış olaylar ne olursa olsun erdemli, adil ve ölçülü kalmanın tek gerçek iyilik olduğunu savunuyor. Anı yaşı ilkesiyle geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından sıyrılıp şimdiki zamana odaklanmayı öneriyor. İnsanların hatalarına karşı hoşgörülü olmayı ve öfkelenmemeyi çünkü herkesin bir bütünün parçası olduğunu belirtiyor. Ölüm korkulacak bir son değil, doğanın kaçınılmaz
ve doğal bir dönüşme olarak kabul ediyor. Kitabın tekrarlayan yapısı yazarın bu düşünceleri içselleştirmek için kendine sürekli hatırlatma gereği duyduğunu gösteriyor. Bu eser 2000 yıl öncesinden gelse de modern insanın stres ve anlam arayışına rehberlik eden evrensel bir bilgelik sunuyor. Tekrar tekrar okunması gereken eserlerden bir bana göre ve bu kitaba puanım 8,5'dan 9. 36. kitabımız Ali Açil'in Surkent Hikayeleri. Ali Açil'in yazdığı bu kitap ne tam bir şiir kitabı ne de klasik anlamda bir hikaye kitabı. Kitap 20 hikayeden olsa da bunlar birbirinden kopuk parçalar değil. Gizemli bir örgüyle birbirine bağlanmış bir bütün. Yazarın şairlik kimliği, betimlemeler ve sözcük seçimleriyle kitabın her satırında kendini hissettiriyor. Cümleler bazen önünde durup düşünmesi gereken duvarlar gibi belirken bazen de akıp giden yollar oluyor. Hikayeler genellikle bir şiir gibi başlayıp bir şiir gibi bitiyor. Kitapta sarrafından seyyahına, demircisinden dilberine kadar çok çeşitli karakterler ve yarı masalsı bir evren bulunuyor. Yazar Sur kentini anlatırken mimari betimlemelerden ziyade insanların korkularından ve kaderlerinden bir şehir inşa ediyor. Sur kelimesi hem bir duvar hem de bir kader anlamında kullanılıyor. Kitap olay anlatmayı öncelemiyor. İnsan durumlarına, hislerine ve kabullenişlerine odaklanıyor. Bu kitaba puanım 7,5'tan 8. 37. kitabımız hala incelemesini çekmediğim iki kitaptan biri olan Anton Çehov'un 6. Koğuşu. Eser Çarlık Rusyası'nın Taşya'sındaki bakımsız bir hastanede akıl hastalarının kapatıldığı 6. koğuş etrafında şekilleniyor. Hastanenin başhekimi Doktor Ragin başlangıçta sistemin bozukluğunu ve hastaların maruz kaldığı kötü muameleyi felsefi bir duyarsızlıkla kabullenmiş bir adam. Doktor bir gün koğuşun eğitimli ve hassas sakini Ivan Dimitrich Gromov ile tanışıyor ve onunla derin felsefi tartışmalara giriyor. Gromov'un dış dünyadaki adaletsizliğe karşı duyduğu öfke ve acı doktorun hayata karşı takındığı kayıtsızlığı sarsmaya başlıyor. İkili arasındaki bu entelektüel yakınlık kasaba halkı ve diğer doktorlar tarafından doktorun da delirmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Doktor dar görüşlü çevresi tarafından yavaş yavaş dışlanıyor, işinden uzaklaştırılıyor ve toplumsal bir baskı çemberine alınıyor. Maddi manevi olarak çöküş yaşayan doktor sonunda bir oyunla eskiden yöneticisi olduğu o karanlık koğuşa bir hasta olarak alınıyor. Artık hasta konumuna düşen doktor yıllarca görmezden geldiği hastane bekçisi Nikita'nın acımasız şiddetiyle bizzat yüzleşiyor. Kısa süren koğuş yaşantısı sırasında yediği bir dayak sonucu felç geçiren doktor büyük bir yalnızlık ve umutsuzluk içinde hayata gözlerini yumuyor. Kitap kayıtsızlığın ve bozuk bir sistemin en aydın bireyleri bile nasıl yutup yok edilebileceğini anlatan çarpıcı bir eleştiri. Güzel bir kitaptı. Bu kitaba o yüzden puanım 8. Son kitaba gelmiş bulunduk. Bir aile meselesi. Zeynep Cihangir Çankaya, Serdar Çankaya. Bu eser bireyin çocukluk deneyimlerinin yetişkinlikteki kararlarını, kimliğini ve ebeveynlik tarzını nasıl şekillendirdiğini psikolojik bir bakış açısıyla inceliyor. Yazarlar çocukluk hiç bitmez ilkesinden yola çıkarak geçmişte alınan ruhsal yaraların bugün hala davranışlarımızı yönettiğini savunuyor. Ki bence de öyle. Kitap çocukluğum, ebeveynliğim, çocuğum, ebeveynlik becerileri başlıklarından oluşan 4 temel bölüme ayrılmış. Mükemmel anne ya da baba olmanın formüllerini vermek yerine bireyin önce kendi içindeki çocukla barışması ve onu anlaması gerektiğini vurguluyorlar. Kitapta aile içindeki iletişim kalıpları, kuşaktan kuşağa aktarılan travmalar ve roller üzerine derinlemesine analizler sunuluyor. Eserde çocukken ihtiyaç duyan şefkatin eksikliğinin yetişkinlikte nasıl birer ebeveynlik düğümüne dönüştüğü anlatılıyor. Bireyin kendi ebeveynleriyle olan ilişkisini çözümlemeden kendi çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmasının güç olduğunun üzerinde duruluyor. Kitap sadece sorunları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha bilinçli ve şefkatli bir ebeveynlik için rehberlik edici yöntemler öneriyor. Sonuç olarak kitap öz farkındalık kazanan bir bireyin hem kendini iyileştirebileceğini hem de çocuklarına daha sağlıklı bir miras bırakabileceğini gösteriyor. Biz zaten eşimle YouTube kanallarını sürekli izliyoruz ve seviyoruz. O yüzden bu kitaba puanım 9. 2025 yılını böylece 38 kitapla bitirdik. Dikkat ettiyseniz hiçbir kitaba 10 puan vermedim. Aslında verilebilecek kitaplar vardı ama o 10 puanı kendime sakladım. 38 kitap okumuşum. Bana göre
Bu okuma 10 puanlık bir durum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın.